General Mobile'ın yepyeni akıllı telefon serisi GM22 ailesi bizlerle buluştu. Bu videodaki konuğumuz GM22 Pro. Gelin hep birlikte bakalım GM22 Pro bizlere neler sunuyormuş. Sevgili arkadaşlar, General Mobile sevdiğimiz bir telefon markası ve tabii ki ülkemizde üretim yapıyor. Zaten kutularının üstünde de Made in Türkiye yazıyor tüm kutuların üzerinde. Her zaman olduğu gibi bu cihazın da tasarımıyla başlamak istiyorum. GM22 Pro güncel tasarım hatlarının tamamını bünyesinde bulunduran bir akıllı telefon olmuş arkadaşlar. Gerek dış tasarımı olsun, gerek iç bölümünde bulunan bazı detaylar olsun ki onlara da değineceğiz. 2022 model diyebileceğimiz seviyede bir akıllı telefon olmuş. Cihazın ön tarafına baktığımızda ekrana gömülü bir kamera ile geliyor bu akıllı telefon. Arka tasarımına baktığımızda ise hiç de fena olmayan yeni tanıdık tasarım hatlarını bizlerle buluşturan bir cihaz olduğunu görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. GM22 Pro'nun sağ tarafındaki güç butonunun içine gerçekten çok performanslı çalışan bir parmak izi okuyucu yerleştirilmiş durumda. Hani ergonomik olarak da gayet iyi. Parmağınızı koyar koymaz okuyor. Çok da hızlı bir şekilde sizlere geri dönüşte bulunuyor. Cihazın sol tarafında ses açma ve kapama butonu bizlerle buluşuyor. Hani telefon genel anlamda ele gerçekten çok iyi oturuyor arkadaşlar. Hemen sol tarafta da sim çekmecesi bulunuyor. Alt tarafına doğru geçtiğimizde cihazda 3.5 mm'lik kulaklık girişi bizleri karşılıyor. Yanında da bir Type-C girişi ve hoparlör çıkışı da bulunuyor. Bu akıllı telefonun genel tasarımını beğendim mi beğenmedim mi sorusunu hemen cevaplayayım arkadaşlar. Gayet beğendim. İyi bir tasarıma sahip olduğunu sizlere söyleyebilirim güncellik açısından. Ekrana doğru yavaştan geçelim. Ekran boyutumuz 6.78 inç boyutunda sevgili arkadaşlar. Gayet büyük, ince, uzun bir ekranımız var. Full HD Plus çözünürlüğüyle bizlerle buluşuyor bu ekran. IPS bir panel. Çok fazla güneş ışığı altına çıkarsanız hani büyük bir problem yaşamazsınız ama hani klasik bildiğimiz birçok akıllı telefon gibi güneş ışığı altında kullanırken gözlerinizi kısmanız vesaire gerekebilir ama hani bu zaten bütün cihazlarda gördüğümüz bir şey. Ekran performansını bu segmentteki rakipleriyle karşılaştıracak olursak çok büyük problemler olmadığını, yeterli seviyede bir ekran paneliyle bu akıllı telefonun bizlerle buluştuğunu sizlere aktarabilirim. Gelelim işin pil kısmına. 3 telefonda da hakikaten pil anlamında General Mobile tarafı baya bonkör davranmış. Cihazların pil kapasiteleri oldukça büyük ki bu akıllı telefonda tam 5000 mAh'lik bir batarya görev yapıyor. İçerisinden çıkan adaptör 18 Watt'lık bir hızlı şarj desteğini de bünyesinde bulunduruyor. Bu da sizlerin bu 5000 mAh'lik büyük bataryayı hızlıca doldurmanızı sağlıyor arkadaşlar. Ve gün boyu da bu akıllı telefonu yoğun bir kullanım altına tutmazsanız şarjınız sizi rahat götürebiliyor. Gelelim işin teknik detaylar boyutuna. GM22 Pro'nun içerisinde bulunan işlemci modeli gerçekten tanıdık bir işlemci modeli arkadaşlar. MediaTek'in Helio G95 modeli bir işlemci modeliyle geliyor. Bu segmentte G95 modeli olan birçok işlemci modelini daha önce görmüştük. Bu işlemci için şunu söyleyebilirim sizlere. Oyunları rahatlıkla oynatabiliyor. Günlük işlerinizin birçoğunu yapabiliyor. Ancak burada bir ufak virgül koyup şunu eklemem lazım arkadaşlar. Bu akıllı telefondan bir amiral gemisi performansı beklememeniz lazım. Yani segmentini bilip, fiyatını bilip ona göre bir karar vermeniz lazım. Beklentilerinizi de o düzeyde tutmanız lazım diye de ekleyeyim arkadaşlar ve diğer teknik detaylara devam edeyim. GM22 Pro'nun içerisinde 8 GB bir RAM bulunuyor arkadaşlar. 128 GB'lık da bir dahili depolama ile gelen bu akıllı telefonun 256 GB'a kadar microSD kart desteği bulunduğunu da sizlere aktarayım. Şöyle bir Geekbench skorlarını da sizlere gösterdiğimde zaten şu anda gördüğünüz üzere Geekbench skoruyla da az önce sizlere işlemci için bahsettiğim beklenti bölümünü karşı karşıya koyarsak zaten bütün olay ortaya çıkıyor. Dediğim gibi beklentileri karşılayan segmentinde iyi bir performansa sahip diyebileceğim bir akıllı telefon olmuş GM22 Pro. Gelelim işin kamera tarafına. Arka tarafta toplamda 4 adet kamera bulunuyor. Kamera dizilimini hakikaten beğendim. Güzel olmuş. Şurada bir çift flaşımız var. Bu da güzel olmuş. Ama General Mobile'ın bugüne kadar kullanmış olduğu en büyük kamera sensörüyle geliyor olması GM22 Pro'yu biraz daha ayrıştırıyor arkadaşlar diğer modellerden. Çok daha net fotoğraflar, daha fazla ışık alabilen fotoğraflar bunları bizlerle buluşturabiliyor bu akıllı telefon. Bunlar hakikaten birer avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Ana kameramız 108 megapiksel boyutunda fotoğraflar bizlere çekebiliyor ve diğer kameramız ise 115 derecelik ultra geniş açılı çekimleri bizlerle buluşturabilirken 4 santim yakından çekim yapabileceğiniz bir de makro kamera bizlerle buluşuyor arkadaşlar. Bir diğer kameramız da derinlik algılayıcı sensör yani portre fotoğraflar çekmemiz için bizlere destek oluyor. Genel olarak kameraların bizlerle buluşturduğu sonuçlardan bahsetmem gerekirse açıkçası gün ışığı altında General Mobile tarafı için işler baya ileriye gitmiş arkadaşlar. Çok güzel sonuçları bizlerle buluşturabiliyor bu akıllı telefon fotoğraf kalitesi anlamında. Işık azaldığında da sizlere bahsettiğim sensör boyutu sayesinde ön
önceden yaşanılan birçok sorunu ortadan kaldırmış durumda bu akıllı telefon ve segmentindeki rakipleriyle karşılaştırdığımızda hakikaten fotoğraf kalitesi anlamında tatmin edici bir sonucu bizlerle buluşturabiliyor. 1/1.52 inçlik bir sensör bu akıllı telefonda görev yapmakta arkadaşlar. Kamera performansını destekleyici bazı kamera modları da cihazda bulunuyor. Bunlar ne derseniz ilk başta tabii ki sizlere Pro modu anlatmam lazım. Pro modu bilenleriniz bilir. Hani fotoğraf çekerken her şeyle oynayabildiğiniz, istediğiniz gibi ayarlar yapabildiğiniz ve telefonda sizlere o yolda geri dönüşler verebildiği bir mod arkadaşlar Pro mod. İşte bu akıllı telefondaki Pro mod gerçekten güzel sonuçları bizlerle buluşturabiliyor ve tabii ki tüm fotoğraflarda da bir yapay zeka desteği bulunduğunu sizlere söylemem lazım. Ön kameraya doğru geçeceğim ama şöyle hemen video tarafına da geçip sizlere onu da göstermek istiyorum. Video tarafında hemen şöyle kayıt seçeneklerini de açayım sizlere göstereyim arkadaşlar. 4K çekim yapabiliyor bu akıllı telefon. 1080p çekim yapabiliyor ve FPS desteği, FPS oynama ekranı gelmiyor. Yani 30 FPS çekimler yapabiliyorsunuz ama 4K'da da video çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Ancak video kalitesi anlamında hani aynı performans tarafında olduğu gibi segmentini ve fiyat seviyesini göz önüne alarak beklentilerinizi çok üst düzeyde tutmamanızı sizlere tavsiye ederim video tarafı için. Ön kameramız 16 megapiksel çözünürlüğünde ve yapay zekalı portre modu ve yapay zekalı güzellik algoritması gibi özellikleri bizlerle buluşturuyor bu akıllı telefonun ön kamerası. Yine arka kamerada söylediğim gibi gerçekten General Mobile tarafı için gayet geliştirilmiş ve gün ışığı altında bizlerle çok iyi sonuçları ortaya çıkartabilen bir ön kamerayı bu akıllı telefona konumlandırmış General Mobile tarafı. Işık azaldığında bir tık böyle granlenmeler, tabii ki görüntüde ufak tefek bozulmalar olabiliyor ama burada segmentine göre cihazı değerlendirecek olursak sonuçlar hiç de fena değil diyebiliriz sevgili arkadaşlar. General Mobile ile karşılaştırmak istiyorum ben bu akıllı telefonu. Çünkü hani adamlar da zaten hani şey demiş, bizim bugüne kadar kullandığımız en büyük kamera sensörü demiş. Onlar da kendi içlerinde kendilerine böyle kıyasa tutmuşlar. Ben de önceki General Mobile cihazlarıyla bu akıllı telefonu karşılaştırdığımda açıkçası General Mobile için kaliteyi bir üst seviye taşıdıklarını kamera anlamında söylersem yanlış bir şey söylememiş olurum arkadaşlar. İyi bir yol kat etmişler. En azından istediklerini yapabilmişler diye düşünüyorum bu akıllı telefonda. Yavaştan son değerlendirmeye doğru gelelim isterim. Çünkü bu akıllı telefon daha ben size lansmandan işte bir gün önce bu videoyu çekiyorum. Yani cihazlar bize önceden elimize ulaştı. Hani önceden de sizlere bazı yorumları buluşturabileceğim. Genel anlamda değerlendirmem gerekirse General Mobile tarafı için güzel yenilikleri bünyesinde bulunduran bir akıllı telefon olmuş. Özellikle fotoğraf yetenekleri ve NFC yetenekleriyle birlikte daha kullanılabilir bir hale gelmiş bir akıllı telefon olmuş. NFC'den de hemen ufak bir örnek vereyim. Eğer bankacılık uygulamanız destekliyorsa NFC üzerinden temassız ödemeleri bu akıllı telefonla yapabiliyorsunuz. Böyle bir destek de var içerisinde ve tabii NFC sayesinde gelen birçok farklı desteği de sizlerle buluşturabiliyor. GM22 Pro akıllı telefon modeli sevgili arkadaşlar. Hani oyun oynayacak arkadaşlarımızı memnun edebilir. Günlük işlerini yaparken böyle orta üst seviye bir akıllı telefon arayışı içerisinde olan tüm kullanıcıların aslında göz atması gereken bir model olduğunu düşünüyorum ben GM22 Pro'nun. Cihazın fiyatının 5000 TL olduğu da KDV dahil belli olmuş oldu. Yani rakipleriyle karşılaştırdığımızda zaten fiyat bandı 4000 ila 5500 TL arasında değişen bir bantta. Hani bu akıllı telefonda aynı fiyat bandından kendine yer bulmuş durumda. Markaya sempati duyan kullanıcıların bir dönüp göz atması iyi olabilir diye düşünmekteyim. Tabii aynı zamanda da bir Türkiye üretimi akıllı telefon, masada duran akıllı telefon modeli. Hatta üçü de öyle. Hani bu da eğer bunu değerlendirirken böyle bir seçenek olarak siz haneye yazıyorsanız değerlendirebileceğiniz bir konu olarak masanızda durabilir diyeyim sevgili arkadaşlar. Sizler nasıl buldunuz GM22 Pro'yu? Bu akıllı telefonla alakalı merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa lütfen yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Tek tek yorumları cevaplıyor oluruz arkadaşlar ve tabi istediğiniz farklı testler varsa onları da lütfen yine aşağıda belirtin. Bizler sizler için o testleri de yerine getirir yine yorumlara bırakırız ya da farklı bir video çekeriz, uzun kullanım testi yapabiliriz. Bütün her şey sizde olsun bundan sonrasında. Bir sonraki videoda görüşene kadar bu videoyu beğenmeyi ve desteklerinizi bizden esirgememeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.